Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz çok güzel, çok kolay bir patik yapacağız. Ben patiğimde krem ve yeşil olmak üzere 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Modelimiz de şöyle. Yaprak desenli çok güzel, çok şık bir model yaptım hanımlar. Bu şekilde patiğimizin tabanı, topuk kısmı böyle. Kenarlarımız hiçbir yerinde dikişimiz yok. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Patiğimize şu kenarından başlayacağız hanımlar. Krem ipimiz ile başlıyoruz. Şöyle ipimin ucunda küçük bir miktar şöyle bir ip bıraktım. 18 ilmek atacağız. Şu birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde 18 ilmek atalım gelelim. 18 ilmeğimi attım geldim hanımlar. Şu kenarımıza bir tane çift düğüm atacağım şöyle. Geri dönüyorum. Haroşa örgü yapacağız. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi düz öreceğim. Bu şekilde sıra sonuna kadar düz örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzdeyiz şimdi. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Şöyle baktığımızda ön yüzdede bir diş haroşamız oluştu. Hem ön hem arka yüzde ilmekleri örünce bir diş haroşa düşüyor. Şimdi ön yüzdeyim. Tekrar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 18 ilmek ile örmeye devam ediyoruz. Şimdi geri döndüm, arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra arka yüzde de ilmeklerimi yine düz örüyorum. Bu şekilde hanımlar ön yüze 2 diş haroşa düşüyor. Sonuncu ilmeğimi de ördükten sonra bakın hanımlar. Şurada 2 diş haroşamız oluştu. Patiğimizin bu bölümüne hanımlar, yani şu bölüme toplamda 15 diş haroşa örmemiz gerekiyor. 2 dişini ördük. Buraya 15 diş haroşa olacak şekilde tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, buraya 15 diş 15 sıra haroşamı ördüm geldim. Ardından ön yüzde tekrar ilmeklerimi ördüm. Şimdi normalde geri döneceğiz. Fakat geri dönmeden önce ön yüzde hemen şu kenara 9 ilmek daha atacağım. 9 ilmek atıyorum. Şu birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Ön yüzde sol tarafa 9 ilmek daha attım. 28 ilmeği 18 ilmeğim vardı. 9 ilmek de buraya attım. 27 ilmeğim oldu böylece. Şimdi geri dönüyorum. Şu ilk ilmeğimi aldım. Diğer ilmeklerimi sırasıyla hanımlar haroşa olarak öreceğiz. Şu anda arka yüzdeyiz. 27 ilmek ile haroşalarımızı öreceğiz. Bu şekilde hepsini düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeği de ördüm. Şimdi geri döndüğümüzde hanımlar bakın şurada fazla ilmek atmıştık buraya. Şurada bir diş haroşamız oluştu. Burada toplam 3 diş haroşa olacak. Yani şuraya 27 ilmek ile 2 diş haroşa daha örelim gelelim. Evet hanımlar, buraya 27 ilmek ile bakın toplam 3 diş haroşamı ördüm geldim. Artık yapraklarımıza başlayacağız. Toplamda 6 tane yaprağımız var. Şimdi birinci yaprağımızı yapıyoruz. Yaprağımız toplamda 7 sıradan oluşuyor hanımlar. Şu anda ön yüzdeyim. Yaprağımda ilk sıradayım. Kenar ilmeğim ile birlikte toplam 15 ilmek krem öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şimdi yeşil ipimi ekleyeceğim buraya.
5 ilmek de yeşil öreceğim. Hemen bir ilmek ördükten sonra yeşil ipimin ucunu buraya düğümlüyorum. Patiğimiz sökülmesin diye. Şöyle 5 ilmek yeşil örüyorum. Şu 2. Bakın ipin ucunda gizleyerek götürüyorum. 3, 4 ve 5. Kalan ilmekleri örmeyeceğim hanımlar. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde ilk ilmeğimi düz örerek başladım. Arka yüzde yeşil ilmeklerimi yeşil ipimle örüyorum. Bakın renk geçişi yaparken yeşili arkada bırakıp kremimi elime aldım. Krem ilmeklerimi de krem ipim ile örüyorum. Bu tarz modellerde model kurulumu sadece ön yüzde yapılıyor hanımlar. Arka yüzde de ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüyoruz. Tekrar geri döndüm. Ön yüzde yaprak modelinde ikinci sıradayım. Şimdi 13 krem örüyorum. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. 13 krem ördüm. Şöyle çaprazlamasına bakın kremin altından geçirerek yeşilimi aldım. 8 ilmek yeşil örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Tekrar geri dönüyorum. İlk ilmeğimi yine düz örerek başladım. Tekrar arka yüzde yeşil ilmeklerimi yeşil ipim ile örüyorum. Yeşilimi şöyle arkada bıraktım. Krem ilmeklerimi de krem ipim ile örüyorum hanımlar. Modelimizin ikinci sırası bu şekilde. Arka yüzde ikinci sırayı tamamladık. Şimdi tekrar geri dönüyorum. Ön yüzde ve modelde 3. sıradayız hanımlar. Bu sıramızda 11 krem öreceğim öncelikle. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 krem ördüm. Tekrardan şöyle çaprazlamasına yeşilimi alıyorum. 11 ilmek de yeşil örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Tekrar geri döndük. Arka yüzdeyiz. Yine arka yüzde model kurulumu yok. İlmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüyoruz. Tekrar renk geçişi yapacağım. Yeşili arkada bırakıp şöyle kremimi aldım. Krem ilmeklerimi de sıra sonuna kadar krem ipim ile örüyorum. Arka yüzde 3. sıramızı da böylece tamamlamış olduk hanımlar. Şimdi geri dönüyoruz. Ön yüzde modelde de 4. sıradayız hanımlar. 4. sıramızda 9 ilmek krem öreceğiz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Tekrardan şöyle bakın yeşilimi alıyorum. Şimdi de 14 tane yeşil. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 tane yeşilimi ördüm. Ardından geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzde gösterilecek model detay yok. İlk ilmeğimizi hanımlar düz örerek başlıyoruz. Burada yeşil ilmeklerimizi yeşil, krem ilmeklerimizi de krem ile sıra sonuna kadar örelim gelelim. Arka yüzde ilmeklerimi ördüm hanımlar. Yeniden ön yüzde ve modelimizde 5. sıradayız. Bu sıramızda 11 krem örerek başlıyorum. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 tane krem ördüm. Yeşilimi alıyorum. 11 tane de yeşil öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şöyle tekrar sayalım yanlış olmasın. 9, 10 ve 11 tane yeşilimi ördüm. Tekrar geri döneceğiz hanımlar. Yine arka yüzde ilk ilmeği örerek başlıyoruz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar yeniden ön yüzdeyim. Modelimizde de 6. sıramız. 6. sıramıza 13 krem örerek başlayacağım. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane kremimi ördüm. Yeşil ipimi alıyorum.
8 ilmek de yeşil öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Tekrardan geri döneceğim hanımlar. Arka yüzde yine ilk ilmeği örerek başlayacağız. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Evet, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Ön yüzde yaprağımızın 7. ve sonuncu sırasındayız hanımlar. 15 krem örerek başlıyorum. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 kremimi ördüm. Yeşilimi alıyorum. 5 ilmek de yeşil. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Yine arka yüzdeyiz. İlk ilmeği örerek başlayacağız. Sıra sonuna kadar ilmekleri örelim gelelim. Evet hanımlar, ön yüzdeyiz. Bakın ilk yaprağımızı bitirdik. Şimdi şişimizde 27 ilmeğimiz vardı. 25 ilmek öreceğiz krem ipimiz ile. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Bakın 27 ilmeğimiz vardı. 25 ilmek ördüm hanımlar. Bakın son 2 ilmek kaldı. Bu son 2 ilmeği örmüyoruz. Geri dönüyoruz. Yaprak arasında son 2 ilmek kalana kadar ördük. Geri dönüyoruz. Yine ilk ilmeği düz örerek başladık. Hanımlar ilmekleri sıra sonuna kadar krem ipimiz ile haroşa örelim ve gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Şimdi ikinci yaprağımıza başlayacağız. İkinci yaprak ilk yaprak ile bu yeşil ilmek sayıları aynı, fakat ilk başlangıç krem ilmekleri farklı. Hemen birlikte yapalım. Bu yaprağımıza hanımlar, ikinci yaprağımıza 11 krem örerek başlıyoruz. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane krem ördüm hanımlar bu şekilde. Ardından hemen şöyle yeşil ipimi alıyorum. Bakın çaprazlamasına yaklaştırdım. 5 tane yeşil örüyorum. İkinci yaprağımızın birinci sırası. 11 krem 5 yeşil ördüm. Geri dönüyorum. Yine arka yüzde hanımlar model kurulumu yapmayacağız. İlk ilmeğimi düz örerek başlıyorum. Arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet, arka yüzde ilmekleri ördüm. Ön yüzde yaprağımızda ikinci sıradayız. Bu sıramızda da 9 krem öreceğim. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 krem ördüm. Yeşilimi alıyorum. Bakın ilk yaprakta olduğu gibi ikinci yaprağın sırasında da 8 tane yeşil öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Ardından geri dönüyoruz ve arka yüzde yine ilmekleri örelim gelelim. Evet, şimdi yeniden ön yüzde yaprağımızda 3. sıradayız. 7 krem öreceğim. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şöyle yeşilimi alıyorum. 11 tane de yeşil öreceğim şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Tekrar geri dönüyorum hanımlar. Arka yüze yine ilmekleri örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzde ve yaprağımızda 4. sıradayız. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5 krem ördüm. Yeşilimi alıyorum. 14 tane yeşil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 yeşil ördükten sonra geri dönüyoruz ve yine arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi de modelimizde 5. sıradayız. 5. sıramızda da 7 krem örüyorum. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yeşilimi aldım. 11 ilmek yeşil öreceğim şimdi. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11. Geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyiz. Yine arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Yeniden ön yüzdeyiz. Modelde 6. sıramız. 9 krem öreceğim. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tane kremimi ördüm. 8 ilmek yeşil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Geri dönüyoruz yine. Arka yüzde ilmekleri örelim gelelim. Evet hanımlar. Şimdi yeniden ön yüzdeyiz. Modelimizde 7. ve sonuncu sıramız yaprağımızda. 11 krem. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yeşilimi alıyorum. 5 ilmekte yeşilim var. 2, 3, 4 ve 5. Geri döneceğiz ve yine arka yüzde ilmekleri gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. İkinci yaprağımızı da böylece bitirdik. Şimdi krem ipimiz ile 21 ilmek öreceğiz. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ilmek ördüm. Geri döneceğim. Şimdi yine arka yüzdeyiz. İlk ilmeğimizi örerek başlıyoruz. Yine ilmeklerimizi sıra sonuna kadar krem ipimiz ile örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimizi ördük. Şimdi şu 3. yaprağa başlayacağız. Yine yaprak sayıları yeşilli olan sayılar aynı, fakat krem ile başlama sayısı değişik. Şimdi 8 ilmek krem ile modele başlıyorum. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kremimi ördüm. Alttan şöyle yine yeşil ipimi yaklaştırarak getiriyorum. 5 tane yeşil. 3. yaprağın 1. sırası. 5 yeşilimi ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzde yine ilk ilmeğimizi örerek başlıyoruz. İlmekleri yine gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Evet hanımlar, ön yüzde yaprakta 2. sıradayız. 6 krem öreceğim şimdi de. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeşil ipimi alıyorum. 8 ilmek yeşil öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Geri dönüyoruz yine. Arka yüzdeyiz. İlk ilmeği örerek başladık. Sıra sonuna kadar ilmekleri örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzde modelde 3. sıradayız. 4 kremle başlıyorum. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4. Yeşilimi alıyorum. 11 tane yeşil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Geri dönüyoruz ve yine arka yüzde ilmekleri örelim gelelim. Evet, arka yüzde ilmekleri ördük. Ön yüzde ve modelde 4. sıradayız. 2 krem öreceğiz. Kenar ilmeği 1 ve 2. krem. Yeşilimi alıyorum. 14 ilmek yeşil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. 14 yeşilden sonra yine geri döneceğiz hanımlar ve arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzde ve modelimizde de 5. sıradayız. 5. sıramızda kenar ilmeğim ile birlikte toplam 4 ilmek krem örüyorum. Ardından yeşilimi aldım. 11 ilmekte yeşil örüyoruz hanımlar. 11 tane yeşil. 5 oldu. 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Şimdi geri döneceğiz. Arka yüzde yine ilmekleri örelim gelelim. Evet, yeniden ön yüzde modelde 6. sıradayız.
Toplam 6 ilmek krem örerek başlıyoruz. Şu 5, şu da 6. Yeşil ipimi alıyorum. 8 ilmekte yeşilimiz var hanımlar. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi geri dönüyoruz. Yine arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzde ve yaprağımızda 7. sonuncu sıradayız. Bu 7. sıramıza 8 krem örerek başlayacağız. Şu kenar ilmeğim 1. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Ardından yeşil ipimi alıyorum. 5 ilmekte yeşilim var. 3, 4 ve 5. Tekrar geri dönüyoruz hanımlar. Yine arka yüzde ilmekleri örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. 3. yaprağımızı da bitirdik. Şimdi araya 18 ilmek krem öreceğim. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 tane kremimi ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzde yine ilk ilmeği örerek başladım. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimizi ördük. Şimdi 4. yaprağımıza başlayacağız. Bakın model üzerinde göstereyim. Şu ilk 3'ünü bitirdik. 4.'ye başlayacağız. Gördüğünüz üzere 3. yaprak ile 4. yaprak aynı şekilde, aynı hizada, aynı sayılarla kuruluyor. 3. yaprağımızı nasıl yapmıştık? Şöyle hatırlayalım. Bakın en son yaprağımızı 8 krem örerek başlamıştık. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ardından yeşilimizi aldık. 5 ilmek yeşil. 3. yaprakta yaptığımız işlemin birebir aynısını yapıyoruz. Bakın 5 tane yeşilimizi ördük. Ardından geri dönüyoruz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Yeşilleri yeşil ile, kremleri krem ile, ön yüzde 2. sıra diye devam edeceğiz. 3. yaprakta yaptığımız işlemin aynısını yapacağız hanımlar. 7 sıradan oluşan yaprağımızı, 3. yaprağımızı tekrar 4. yaprağımızda da uygulayacağız. Şimdi burada hanımlar, kafanız karışacak olursa şu 3. yaprağın sıralamalarını takip ederek bu 4. yaprağı da yapabilirsiniz. Şimdi bu 4. yaprağımızı tamamlayalım, ardından buluşalım. Evet hanımlar, 4. yaprağımı da bakın şu şekilde bitirdim. Geldim 3. yaprağım ile aynı şekilde. Şimdi araya krem ipim ile 17 ilmek öreceğim. 17 krem. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ilmek ördüm. Geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzdeyiz. Yine ilk ilmeği örerek başlıyoruz. İlmekleri sıra sonuna kadar yine krem ipimiz ile örüyoruz. 4. yaprağı bitirdik. Araya böyle krem haroşamızı da örmüş olduk. Birazdan ön yüzde 5. yaprağımıza geçeceğiz hanımlar. Şöyle geri döndüm, ön yüzde 5. yaprağı yapacağız. Yani bakın 1, 2, 3, 4 ve 5. Şöyle baktığımızda 5. yaprak ile 2. yaprak aynı hizada, aynı şekilde, aynı sayılarla yapılacak. Hanımlar, 2. yaprağımızı nasıl yapmıştık? Buradaki yaprağımızı 11 krem örerek başlamıştık. Aynı şekil yapılıyor. Kenar ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 krem ördüm. Yeşilimi alıyorum. 5 ilmek yeşil. 1, 2, 3, 4, 5 ve geri dönüyoruz. Arka yüzde yine ilk ilmeği örerek başlayacağız. Arka yüzde hanımlar, ilmekleri yine gördüğümüz renklerle öreceğiz. 2. yaprakta ne yaptıysak bu 5. yaprakta da aynı işlemi yapıyoruz. Aynı sayılarla yapılıyor hanımlar. Sıra sonuna kadar krem ilmeklerimi krem ipim ile örüyorum. Sonuncuyu da ördüm. Şimdi ön yüzdeyiz. Bu sıramızda da 9 krem 8 yeşil diye devam edecek. Kafası karışacak olan olursa hanımlar, bu aşamada 2. yaprağın sıralamalarını takip ederek 5. yaprağı da yapabilirsiniz, videoyu biraz geri alarak.
Şimdi 5. yaprağımızı da 7 sıradan oluşan 5. yaprağımızı da tamamlayalım. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, 5. yaprağımı da tamamladım. Geldim. Şimdi araya krem ipimiz ile 20 ilmek öreceğiz. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 ilmek ördükten sonra tekrar geri dönüyoruz hanımlar. Yine arka yüzde ilmeklerimizi sıra sonuna kadar örelim gelelim. Evet, arka yüzde ilmeklerimizi ördük. Şimdi 6. ve sonuncu yaprağı yapacağız. Yani bunu baktığımız anda bu da 1. yaprakla aynı hizada, aynı şekilde, aynı sayılarla yapılacak. İlk yaprağımızı nasıl yapmıştık? Şöyle bir hatırlayalım. Kenar ilmeğim ile birlikte toplam 15 ilmek krem örüyoruz. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ardından yeşilimi aldım. 5 ilmek yeşil. 1, 2, 3, 4, 5. Geri döneceğiz hanımlar. Yine arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle öreceğiz. Ön yüzde modelin 2. sırasını yapacağız. Sonra 3, 4, 5, 6, 7 derken yaprağımızı bu şekilde tamamlayacağız. Yine kafası karışacak olan olursa da videoyu biraz geri alarak ilk yaprağın sıralamalarını takip ederek 6. yaprağı da yapabilirsiniz. Şimdi 6. yaprağımızı da tamamlayalım. Ardından buluşalım hanımlar. Evet hanımlar, 6. yaprağımı da tamamladım. Geldim. Böylece yaprak desenimizi tamamlamış olduk. Şimdi krem ipimizle hanımlar, şişimizde 27 ilmeğimiz vardı. 27 ilmeğin tamamını, hepsini haroşa olarak öreceğiz. Hanımlar, burada 27 ilmek ile burada krem ipimiz ile 2 diş haroşa örelim. Ardından bu yeşil ipi de kesip arkaya düğümleyebiliriz. Çünkü yeşili devamında kullanmayacağız. Buraya 2 diş haroşamızı krem ipimiz ile örelim gelelim. Evet hanımlar, bakın şuraya 27 ilmek ile 2 diş haroşamı ördüm geldim. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra tekrar ön yüzde ilmeklerimi öreceğim. Burada son bir ilmek kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Bakın son bir ilmeğim kaldı hanımlar. Bunu örerken hemen şuraya bakın, bir ilmek atmıştık. Şu diğer ucu yaparken 9 ilmek atmıştık. O 9 ilmek attığımız yerin şu uç kısmına, bakın şu bölüme, ilmeğin iki kanadına birden girdim. Buradan şöyle bir ilmek çıkartıyorum. Bu ilmeğimi sonuncu ilmeğimin içinden şöyle geçirdim. Burayı birleştirmiş olduk hanımlar, bu uç bölümü. Şimdi tekrar geri dönüyoruz. Hanımlar, geri döndüğümüzde şu bölümü yaparken 18 ilmek olarak başlamıştık. 9 ilmek atmıştık. Burada da bu 9 ilmeği keseceğiz. Diğer kenarımızı öreceğiz. Şimdi ilmeklerimi, 9 ilmeğimi keseceğim. İkişer ikişer toplayarak. Şu birinci kesimim. Şu ikinci kesimim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Burada 9 ilmek kestim hanımlar. Patiye ilk burada 18 ilmek olarak başlamıştık. 9 ilmek kesince burada da 18 ilmek kaldı. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra bakın sayarak gidelim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ilmek kaldı. Şimdi hanımlar şöyle bakalım patiğimize. Şurası orta bölümü oldu. Bakın desenimiz şöyle. Şurası patiğimizin orta bölümü oldu. Patiğimizi şu aşamada 18 ilmek olarak başlayıp 15 diş haroşa örmüştük. Burada da şimdi 18 ilmek ile haroşalarımızı öreceğiz. Sıra sonuna kadar buradaki 18 ilmeğimi öreceğim. Evet, sonuncuyu da ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Arka yüzde yine buradaki 18 ilmeğimi
örüyorum. Böylece 18 ilmek ile buraya bir diş haroşa örmüş olduk hanımlar. Sonuncuyu da ördüm. Şöyle baktığımız anda buraya bir diş haroşa ördük. Şu yapraktan sonra bakın 1, 2, 3 diş haroşayı saymıyoruz. Çünkü buraya da 9 ilmek atmıştık. Şu kenara 3 diş haroşa örmüştük. Burada da yine 27 ilmek ile 3 diş haroşa var. Onu saymayacağız. Ondan hariç şurada bir diş haroşa oluştu. Diğer kenara 15 sıra haroşa örmüştük. Buraya da yine aynı şekilde 15 sıra haroşamızı örelim gelelim hanımlar. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, buraya 15 sıra haroşamı ördüm. Geldim, artık kenarımızı tamamladık. İlmeklerimizi ikişer ikişer toplayarak keseceğiz. Sıkı bir kesim yapmayalım hanımlar. Gevşek bir kesim yapalım. Patiğimizin arka bölümünü örerken kesim yaptığımız ilmek yerlerinden ilmekler çıkaracağız. İlmekleri kolay, rahat bir şekilde çıkarabilmek için gevşek kesim yapmamızda fayda var. Bu şekilde ilmeklerimi sırasıyla kesiyorum. Sonuncuyu da kestim. Hemen şuraya şöyle 2 tane düğüm attım ve ipimi kesiyorum hanımlar. Patiğimizin kenar bölümünü bitirdik. Şimdi şu geniş yerden bakacak olursak şuradan itibaren patiğimizin tabanı için ilmekler çıkaracağız. Bunun için de bir tek uzun ucu kapalı bir şiş kullanacağım. Şöyle yine 3 numara. Dileyen misinalı şiş de kullanabilir. Hemen krem ipimi alıyorum. Buralardan ilmekler çıkaracağız. İlk kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden girdim. Şöyle ilmeğimi çıkartıyorum buradan, hemen ilk ilmeğimi. Sırasıyla kenar ilmek yerlerine gideceğiz. İlmek çıkaracağız hanımlar. Şu ikinci ilmeğim. Hemen ikinci ilmekten sonra ipimin ucuna bir düğüm atacağım buraya. Devam ediyorum ilmek çıkartmaya. Şu üçüncü ilmeğim, şu dördüncü, şu ipin ucunda gizleyerek götürüyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bu şekilde ilmekler çıkaracağız hanımlar, ta ki şu diğer uca kadar ilmeklerimizi ben buradan toplamda bu uçtan diğer uca 84 ilmek çıkarttım. Şimdi diğer uca kadar ilmeklerimizi çıkaralım, ardından buluşalım. Evet, 84 ilmeğimi çıkarttım hanımlar, ardından geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra arka yüzde ilmeklerimi sırasıyla haroşa örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet, arka yüzde ilmeklerimi ördüm hanımlar. Şimdi ön yüzdeyiz. Burundan başlayarak taban örmeye başlayacağız. Öncelikle 84 ilmeğim var. Burun için 8 ilmek ayırıyorum. Geriye 76 ilmek kalıyor. 76 ilmeği de iki yana eşit paylaştırınca yanlara 38'er ilmek düşüyor. Öncelikle tabanımızı örebilmek için ön yüzde şu ilk 38 ilmeğimizi öreceğiz. Şu 3. ilmeğim, 4, 5, 6, 7, 8. Bu şekilde 38 ilmek örelim gelelim. Evet, 38 ilmeğimizi ördüm hanımlar. Şimdi patiğimizin burun kısmı için 8 ilmek daha örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Saydığımız anda şurada da 38 ilmek kalıyor. 8 ilmekten sonra geri dönüyorum. Bu aşamada ipimiz hep karşı tarafta olacak ve ilk ilmeği örmeden alacağız. Şimdi 8 ilmeğimi öreceğim. Şu ikinci ilmeğim, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tekrar geri dönüyorum. 8 ilmek ile buraya bir diş haroşa ördük. Patiğimizin tabanı 12 ilmek olarak örülecek. 12 ilmek olana kadar da her sırada yanlardan birer ilmek örerek ortaya ekleyeceğiz. İpim karşıda, yine ilkini örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmeğimi ördüm. Yandan bir ilmek örerek ortaya ekledim. 9 oldu. Geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 9 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir ilmek de yandan örerek ortaya ekledim. 10 oldu.
Yine geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 10 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yandan bir ilmek örerek ortaya ekledim. 11 oldu. Yine geri dönüyorum. İp karşıda, ilkini örmeden aldım. 11 ilmek öreceğim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir ilmek de yandan örerek ortaya ekledim. Ortada 12 ilmeğimiz oldu. Şimdi 12 ilmek ile kesimler başlayacak. 11 ilmek öreceğiz hanımlar. 12. de kesim yapacağız. İp karşıda, ilkini örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Kesimden sonra geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. Tekrar 11 ilmek öreceğim. Şu 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. de yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. 12 ilmek ile taban kesimi böyle olacak hanımlar. 11 ilmek öreceğiz. 12. de kesimi yapacağız. Tekrar örüyorum. 5 oldu. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. de yine kesimimi yapıyorum. Tabanımız bu şekilde örülecek hanımlar. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol şişimizde kenarlarda ikişer ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte tabanımızı örelim. Sonrasında birlikte devam edeceğiz. Evet hanımlar, şu yanlarda bakın ikişer ilmeğim kalana kadar şöyle patiğimin tabanını ördüm ve geldim. Şimdi yine devam edeceğim. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Yine 11 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Yeniden geri döndüm. İpim karşıda, yine ilk ilmeği örmeden aldım. Burada hemen öndeki 2 ilmeği yine kesiyorum hanımlar. Tekrar bir kesim yaptık. Şu son 2 ilmek hariç tabanda son 3 kalana kadar örüyorum. Bakın son 3 ilmek kaldı. Yine öndeki 2 ilmeği kestim. Sonuncuyu örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Yanlarda birer ilmek kaldı. Bu aşamada son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim hanımlar. İlk ilmeğimi aldım. Bakın son 2 ilmeğimi kesiyorum. Ve geri döndüm. Bu aşamada yine ip karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Tekrar öndeki 2 ilmeğimi yine kesiyorum. Şu kenardaki son bir ilmek hariç şurada son 3 kalana kadar örüyorum. Burada da yine öndeki 2 ilmeğimi kestim. Sonuncuyu örerken kenardakini de alıyorum. İkisini bir örüyorum. Burada hanımlar 8 ilmek kaldı. Artık 8 ilmek ile patiğimizin arka bölümünü öreceğiz. Yine ipimiz karşıda ve ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Son 2 ilmeğimiz kalana kadar yine ilmekleri örüyoruz. Son 2 ilmeği kestik ve hemen şuralarda kenar ilmek yerleri var. Bakın şuralarda ilk kenar ilmek yerine girerek tekrar bir ilmek çıkartıyorum buradan. Burada yeniden 8 ilmeğimiz oluyor. Şöyle. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz hem de arkası şu kenarlara eklenmiş oluyor. İlmek çıkarttıktan sonra geri döndüm. İp karşıda, ilkini örmeden aldım. Yeniden son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeğimi kestim. Bu sağ kenarda ilmek çıkartırken geri dönüyorum. Ön yüzde çıkaracağım. Hemen şuradaki bakın ilk kenar ilmek yerine girerek bir ilmek çıkarttım. Yeniden 8 ilmek oldu. Patiğimizin arkası böyle örülüyor. Son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeği şu şekilde kesiyoruz ve bir sonraki kenar ilmek yerine girerek şöyle ilmek çıkartıyoruz. Tekrar geri döndüm. Yine ip karşıda, ilkini örmeden aldım. Aynı işlemi yapıyorum. Son 2 kalana kadar ördüm. Son 2'yi kesiyorum. Bu kenarda şöyle geri döneceğiz. Ön yüzde ilmek çıkaracağım. Bakın bir sonraki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Patiğimizin arkasını böyle yapıyoruz hanımlar. Yeniden bakın son 2 ilmeğimi kestim ve
kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. Biz bu işleme son kenar ilmek yerlerine gelene kadar, yani şuraya gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi patiğimizin arkasını örelim, ardından buluşalım. Evet, son kenar ilmek yerlerine gelene kadar patiğimin topuk bölümünü ördüm geldim. Artık ilmekleri keseceğim hanımlar. İkişer ikişer toplayarak ilmeklerimi kesiyorum. Bu şekilde artık patiğimizin örgü bölümünü tamamlamış oluyoruz böylece. Hemen şu kenarımızda tümsek bir görüntü oluşmasın diye şöyle dibine batarak burayı düzledim. Bir tane de zincir çekip ipimi kesiyorum. Hemen iplerimizin ucunu gizleyelim hanımlar. Bakın şuralarda ip uçlarımız var. Şunları bir güzel gizleyelim. Hani ayağı giydikten sonra bu uçlar dışarı çıkmasın. Hoş bir görüntü olmaz. Şöyle güzelce gizliyoruz. Diğer tarafta da yine iplerimiz vardı. Sonrasında bir tek sıradan oluşan bir kenar oyamız var. Patiğimizin boğaz kısmı sıkı olsun. Hani ayaktan çıkmasın patik diye bir de kenar oyamız var. Birlikte hemen onu da yapacağız. Şöyle. Evet, gizleme işlemini yaptık hanımlar. Patiğimiz görünüş olarak böyle. Kenar oyamızda yeşil ipimizi kullanacağım. Hemen bakın şöyle göstereyim model üzerinde. Şu şekilde kenar oyamızı yapacağız. Öncelikle şöyle burayı bitirdiğimiz yerden şuradan itibaren yeşil ipimi buraya sabitliyorum öncelikle. Şöyle bir zincir oluşturdum. Hanımlar, ipimi tığıma doluyorum. Sıradaki kenar ilmek yerine batarak şöyle ilmek çıkarttım. Tığımdaki 3 ilmeği topluyorum. İpimi tığıma doladım. Kenar ilmek yerine batarak ilmek çıkartıyorum ve tığımdaki 3 ilmeğimi topluyorum. Kenar oyamızı bu şekilde yapıyoruz. İşte böyle hanımlar. Bu şekilde patiğimizin çevresini dolanacağız ta ki şu ilk başladığımız yere kadar. Şimdi kenar oyamızı tamamlayalım, ardından buluşalım. Evet, ilk başladığım yere kadar kenar oyamı yaptım geldim. Bir tane zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Hemen ipimizin ucunu gizleyeceğim. Şöyle arka yeşil ilmek aralarına girerek gizlememi yapacağım. Şöyle. Evet hanımlar, patiğimizi tamamladık. Görüntü itibariyle bakın patiğimiz şöyle. Hemen manken ayağıma da giydireyim. Bir de ayağımızda görelim modeli. Yapraklı, çok güzel, hoş, kolay bir patik oldu hanımlar. Çeyiz içinde oldukça uygun. Haroşa örgü olduğu için esnek, ayağı saran bir model oldu. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. İşte patiğimizin ayaktaki duruşu da bu şekilde. Çok güzel, zarif bir model. Patiğimizin topuk kısmı, kenarları bu şekilde. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.